Bugün yaptığımız küçük bir tercih, sizce 50 yıl sonra dünyayı etkileyebilir mi? Ekosistemler sınırsız değil, yanlış kullanımda hızla tükenebilir. Bugün ekolojik sürdürülebilirliğin neden sadece bir kavram değil, geleceğimiz için zorunluluk olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Aşağıdaki metinden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. Son yıllarda kırılan sıcaklık rekorları, dünyanın yaşanabilir bir gezegen olarak kalabilmesi için küresel ısınmanın durdurulmasının zorunlu olduğunu gösteriyor. Net sıfır, dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışın sınırlandırılması için sera gazı salımının azaltılarak sıfıra ulaşılması için Paris Anlaşması ile konulan bir hedef. Net sıfır hedefi, dünyadaki tüm devletlerin ve şirketlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılan, uluslararası işbirliğiyle ulaşılabilecek bir hedef. Bunun için insan kaynaklı etkinlikler sonucu atmosfere en az düzeyde sera gazı salmak ve atmosfere salınan sera gazlarının geri soğurulmasını sağlayan yöntemler kullanmak gerekiyor. Net sıfır hedefine ulaşmak için alınacak tedbirler sayesinde daha sürdürülebilir bir çevre sağlanarak tarımsal verimlilik artırılabilir ve uzun ömürlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesi kolaylaştırılabilir. Okyanus sıcaklığındaki artış engelleneceğinden deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atan faktörlerin oluşumunun önüne geçilebilir. İnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden hava kirliliği önlenebilir. Böylece tüm canlılar için tehlike oluşturan çevre kirliliği net sıfır hedefiyle kontrol edilebilir seviyeye ulaşabilir. Net sıfır hedefine ulaşmak için hangi tedbirler alınabilir? Net sıfır hedefine ulaşmak için öncelikle enerji üretimi, sanayi ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilerek sera gazı salımı en alt düzeye indirilmelidir. Bunun yanı sıra atmosfere salınan gazların geri tutulmasını sağlayan ormanlaştırma gibi doğal yöntemler ile karbon yakalama teknolojileri etkin şekilde kullanılmalıdır. Bu süreçte tüm devletlerin ve şirketlerin Paris Anlaşması doğrultusunda uluslararası işbirliği yapması zorunludur. Net sıfır hedefinde sürdürülebilirliğin sağlanması ne gibi yararlar sağlar? Sürdürülebilirliğin sağlanması, ekosistemlerin dengesini koruyarak tarımsal verimliliğin artmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sunar. Okyanus ısınmasının önlenmesiyle deniz canlılarının nesli korunur ve biyolojik çeşitlilik devam eder. Ayrıca hava ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınmasıyla insan sağlığını tehdit eden faktörler azalır, tüm canlılar için yaşanabilir bir çevre oluşturulur. Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik, doğanın sunduğu kaynakları bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin haklarını gasp etmeden dengeli ve tasarruflu kullanma becerisidir. Biyolojik ve ekolojik anlamda ise ekosistemlerin işleyişini bozmadan, doğal döngülerin sürekliliğini sağlayarak dünyanın yaşanabilirliğini devam ettirmektir. Kısacası, ekonomik kalkınmayla çevresel koruma arasında kurulan hassas bir denge modelidir. Evet sevgili gençler, çevreyi ve geleceği korumak amacıyla dünyada belli ölçütler oluşturulmakta, buna uygun adımlar atılması için her ülke kendi koşullarını geliştirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde Türkiye Yüzyılı projelerinde yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden, neredeyse sıfır enerjili binalar projesi geliştirilmeye devam etmektedir. Sıfır enerjili binalar, yıl boyunca en az tükettiği kadar enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası üreten binalardır. Sıfır enerjili binalar ile hem ekonomik hem de çevreci bir enerji verimliliği sağlanmış olur. Enerji tüketimindeki bu azalma, fosil yakıtlara olan ihtiyacın ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azalmasını sağlar. Sevgili gençler, şimdi kitabımızın 140. sayfasında yer alan
Ekolojik Sürdürülebilirliğin Önemi adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek ekolojik sürdürülebilirliğin önemine dair bir araştırma raporu hazırlayınız ve sınıfta sununuz. Araştırma raporunuzu karekod ile verilen araştırma raporu formuna uygun olarak hazırlayınız. Hazırladığınız araştırma raporu, analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda karekod ile verilen öz değerlendirme formunu doldurunuz. Öğretmeninizin rehberliğinde 4-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar nelerdir ve sürdürülebilirlik nedir sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan sürdürülebilirlik hakkında araştırma yapınız ve bilgi toplayınız. Araştırma yaparken ve bilgi toplarken kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumaya özen gösteriniz. Lütfen dikkat! Sorulara örnek olarak benzer şekilde cevaplayabilirsiniz. Yenilenebilen kaynaklar: güneş, rüzgar, su. Yenilenemeyen kaynaklar: petrol, kömür, doğalgaz. Sürdürülebilirlik: doğal kaynakların gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde verimli kullanılmasıdır. Doğal kaynaklar: doğada kendiliğinden bulunan, canlıların yaşamını sürdürmesi ve ekonomik faaliyetler için gerekli olan zenginliklerdir. Yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklara günlük hayatınızdan örnekler vererek bu kaynakları aşağıdaki tabloya yazınız. Yenilenebilen kaynaklar: güneş enerjisi, evlerin çatısındaki paneller, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, su gücü yani hidroelektrik, barajlardan sağlanan elektrik. Yenilenemeyen kaynaklar: kömür, ısınma ve termik santrallerde kullanım, petrol, ulaşım ve plastik üretimi, doğalgaz, mutfaklarda ve sanayide kullanım. Örnek verdiğiniz yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilirlik ile ilişkisini açıklayınız. Sürdürülebilirlik ilişkisi: yenilenebilir kaynaklar kullanıldıkça tükenmedikleri için sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Yenilenemeyen kaynaklarsa sınırlı rezervlere sahip olduğundan aşırı kullanımı gelecek nesillerin enerji ve hammadde krizine girmesine neden olur. Sürdürülebilir kaynak kullanımının çevre ve canlıların korunmasına duyarlı olma açısından önemini açıklayınız. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, habitat kaybını ve kirliliği azaltarak biyoçeşitliliğin korunmasını sağlar. Doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre kirliliğini azaltarak ve canlıların yaşamını korur. Bu yaklaşım, ekosistemlerin kendi kendini onarma kapasitesini artırarak doğal dengenin uzun vadede korunmasına hizmet eder. Ayrıca yenilenebilir enerjiye yönelmek, karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirir. Günlük hayatta sürdürülebilir kaynak kullanımı, çevresel temizliğe ve sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlar? Çevresel temizlik, fosil yakıtlar yerine güneş veya rüzgar enerjisinin kullanılması, atmosfere salınan sera gazlarını azaltarak küresel ısınmayı ve hava kirliliğini engeller. Enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüm uygulamak, su israfını önlemek. Bu davranışlar çevreyi korur ve sürdürülebilirliği destekler. Sürdürülebilirliğin canlılar ve çevre açısından önemini nasıl açıklarsınız? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi kendi ifadeleriniz ile aşağıda boş bırakılan alana yazınız. Aşağıdaki metni kendi duygu ve düşüncelerine göre düzenleyebilirsin. Doğanın bize sunduğu her kaynak aslında bizden sonra geleceklere ait bir emanettir. Yenilenemeyen kaynakları hızla tüketerek sadece kendi konforumuzu düşünmek, ekosistemin dengesini bozmakta ve diğer canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir.
Sürdürülebilir bir yaşamı benimsemek, doğayla savaşmak yerine onunla uyum içinde olmayı seçmektir. Konu hakkında yazdığınız duygu ve düşüncelerinizi grup arkadaşlarınızla paylaşınız. Her birinizin yorumlarında benzerlik ve farklılıklar olabileceğini dikkate alarak bu benzerlik ve farklılıkların nedenlerini açıklayınız. Bilgi toplama sürecinde elde ettiğiniz bilgileri kullanarak ekolojik sürdürülebilirliğin önemine ilişkin çıkarım yapıp yargıda bulunacağınız bir araştırma raporu hazırlayınız. Hazırladığınız araştırma raporunuzu sınıfta sununuz. Araştırma raporu çıkarımı. Elde edilen bilgiler ışığında ulaşılan yargı şudur: ekolojik sürdürülebilirlik bir tercih değil, ekosistemin devamlılığı için bir zorunluluktur. Doğal kaynakların kontrolsüz tüketimi, ekolojik dengenin bozulmasına, iklim değişikliği, türlerin yok olması ve benzeri yol açtığı için bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilir enerji ve tüketim modellerine geçilmelidir. Sonraki adımlar, bu bilgileri öğretmenin tarafından verilen araştırma raporu formuna aktar. Hazırladığın raporu sınıf arkadaşlarına sun. Etkinlik bitiminde öz değerlendirme formunu doldurmayı unutma. Evet sevgili gençler, sürdürülebilirliğin önemi araştırma raporunu örnek olarak bu şekilde doldurabilirsiniz. Sizler de kendi önceki öğrenmeleriniz ve edindiğiniz bilgiler ışığında raporu doldurunuz. 1. Giriş. 1. Problem durumu. Sürdürülebilirlik ve uygulamalarını tespit ediniz. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve çevre kirliliğinin artması, ekosistemlerin dengesini bozarak biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramının ve uygulamalarının ekolojik dengeyi korumadaki rolünün belirlenmesi gerekmektedir. 2. Araştırmanın amacı. Sürdürülebilirliğin önemine ilişkin çıkarım yapıp yargıda bulununuz. Ekolojik sürdürülebilirliğin canlılar ve çevre üzerindeki hayati önemini kavrayarak kaynakların bilinçli kullanımına dair çıkarımlar yapmak ve bir yargıya varmaktır. 3. Araştırmanın önemi. Ekolojik sürdürülebilirliğin öneminin farkına vararak günlük hayatla bağlantısını kurunuz. Sürdürülebilirliğin farkına varmak, günlük hayatımızdaki alışkanlıkların doğaya etkisini anlamamızı sağlar. Bu farkındalık, habitat kaybını önleyerek biyolojik zenginliğin gelecek nesillere aktarılması için kritik bir adımdır. 2. Alan yazın taraması. Araştırmanız sırasında yararlandığınız kaynakları belirtiniz. Araştırma sırasında Milli Eğitim Bakanlığı biyoloji ders kitapları, TÜBİTAK bilim ve teknik dergileri, çevre üzerine yazılmış akademik makaleler ve resmi ekoloji veri tabanlarından yararlanılmıştır. 3. Bulgular. Araştırmanız sırasında bulduğunuz tüm sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri kaydediniz. Kaynak çeşitliliği, doğal kaynaklar, güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir, kömür, petrol ve doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Kirlilik etkisi, yenilenemeyen kaynakların aşırı kullanımı çevre kirliliğini artırırken, yenilenebilir kaynaklar sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Ekosistem ilişkisi, sürdürülebilir kaynak kullanımı doğrudan habitat kaybını ve kirliliği azaltarak biyoçeşitliliğin korunmasına hizmet eder. Toplumsal fayda, bilinçli tüketim modelleri ve atık yönetimi çevresel temizliğe doğrudan katkı sağlayarak yaşam kalitesini artırır. 4. Tartışma, sonuç ve değerlendirme. Sürdürülebilirliğin önemine ilişkin elde ettiğiniz bilgilerden yola çıkarak çıkarımlarınızı yazınız, sürdürülebilirliğin önemini kendi ifadelerinizle belirtiniz ve çıkarımlarınıza bağlı olarak değerlendirmelerinizi sununuz. Elde edilen bilgiler, sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir tercih değil, ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için zorunlu bir eylem olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, ekosistemlerin kendi kendini onarma kapasitesini artırarak doğal dengenin korunmasını sağlar. Ayrıca yenilenebilir enerjiye yönelmek, karbon salımını azaltarak iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirir. Değerlendirme. Doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre kirliliğini azaltırken canlıların yaşam hakkını güvence altına alır.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bireysel tüketim alışkanlıklarımızın ekolojik sınırları aşmaması gerektiği yargısına varılmıştır. Ekolojik sürdürülebilirlik hem doğanın korunması hem de insanlığın geleceği için zorunludur. Herkese merhaba. Bugün yaşamımızın her alanını etkileyen ve gezegenimizin geleceğini doğrudan şekillendiren bir konu hakkında konuşacağız. Ekolojik sürdürülebilirlik. Ekolojik sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, ekosistemlerin dengede tutulması ve insanların çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması anlamına gelir. Amacımız, mevcut kaynakları bilinçli bir şekilde kullanarak hem bugünkü hem de gelecekteki yaşam koşullarını iyileştirmektir. Bu eğitimde ekolojik sürdürülebilirliğin temel kavramlarını, neden önemli olduğunu, karşı karşıya olduğumuz zorlukları ve bireysel olarak yapabileceğimiz katkıları ele alacağız. Peki, ekolojik sürdürülebilirlik nedir? Ekolojik sürdürülebilirlik, insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisini azaltarak ekosistemlerin doğal işleyişini sürdürmesine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Doğal kaynakların tükenmeden kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, hava, su ve toprağın kirletilmesinin önlenmesi bu yaklaşımın temel unsurlarıdır. Kısacası ekolojik sürdürülebilirlik, doğanın döngülerine saygı duymayı ve bu döngüleri bozmamayı hedefler. Ekolojik sürdürülebilirliğin önemi. Ekolojik sürdürülebilirlik neden bu kadar önemli? İşte birkaç sebep. 1. Doğal kaynakların korunması. Tükenmekte olan su, toprak ve enerji kaynaklarını geleceğe taşımak. 2. Biyolojik çeşitliliğin devamlılığı. Tüm canlıların yaşam döngülerine katkı sağlamak. 3. İklim değişikliğiyle mücadele. Karbon salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatmak. 4. Sağlıklı yaşam alanları. Daha temiz hava, su ve toprak ile insan ve diğer canlılar için sağlıklı bir çevre yaratmak. Bu hedeflere ulaşmak yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Ekolojik sürdürülebilirliğin ilkeleri. Ekolojik sürdürülebilirlik belirli ilkelere dayanır. Bu ilkeler sürdürülebilir bir dünya için bize yol gösterir. 1. Yenilenebilir kaynakların kullanımı. Fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi. 2. Doğal döngülere saygı. Ekosistemlerin işleyişine müdahale etmeden üretim ve tüketim gerçekleştirmek. 3. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım. Atık miktarını azaltarak doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek. 4. Ekolojik ayak izinin azaltılması. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini minimize etmek. 5. Eğitim ve bilinçlendirme. Çevre dostu yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılması. Bu ilkeler hem bireyler hem de kurumlar için rehber niteliğindedir. Bunların yanı sıra tabii ki de karşılaşılan zorluklar da var. Ekolojik sürdürülebilirlikte karşılaşılan zorluklara bakacak olursak, ekolojik sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atılmış olsa da halen büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Bunlardan bazıları kaynak tükenmesi, su, enerji ve toprak gibi kaynakların hızla azalması. Bir diğeri iklim krizi. Karbon emisyonlarının artmasıyla küresel ısınmanın hızlanması. Bir başka zorluk ise plastik ve kimyasal kirlilik. Çevrede biriken plastik atıklar ve kimyasal maddeler ekosistemlere ciddi zarar veriyor. Son olarak toplumsal farkındalık eksikliği. Ekolojik sürdürülebilirlik bilincinin hala yeterince yaygınlaşmamış olması. Bu zorlukları aşmak için eğitim, politika değişiklikleri ve yenilikçi teknolojiler büyük önem taşıyor. Ekolojik sürdürülebilirlik için neler yapabiliriz? Ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli adımlar atabiliriz. Bireysel düzeyde yapılabileceklere bakacak olursak, mesela enerji tasarrufu. Elektrikli cihazları kullanmadığınızda kapatın ve enerji verimli ürünler kullanın. Bir diğeri su tasarrufu. Gereksiz su tüketiminden kaçının ve damlatan muslukları onarın. Bir diğeri atık yönetimi.
Geri dönüşüm kutularını kullanarak atıklarınızı ayrıştırın. Mesela toplu taşıma kullanımı. Bireysel araç kullanımını azaltarak karbon salınımını azaltın. Son olarak çevre dostu tüketim. Yani plastik poşet yerine bez çantalar kullanın. Organik ürünleri tercih edin. Kurumsal düzeyde yapılabileceklere bakacak olursak, mesela yeşil enerji kullanımı, şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması. Bir diğeri atık yönetimi stratejileri. Şirketlerin üretim süreçlerinde geri dönüşümü artırması. Mesela çalışan eğitimi. Çevre dostu uygulamaların benimsenmesi için personel eğitimi. Son olarak sürdürülebilir tedarik zinciri. Tüm tedarik süreçlerinde ekolojik sürdürülebilirliğin önceliklendirilmesi. Her bir adım sürdürülebilir bir dünya için büyük bir fark yaratabilir. Sonuç olarak ekolojik sürdürülebilirlik yalnızca bugünün değil, yarının yaşam koşullarını da belirleyen kritik bir kavramdır. Doğaya saygı duyarak, doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanarak ve çevremize zarar vermeden hareket ederek daha yaşanabilir bir gelecek inşa edebiliriz. Bu eğitimle ekolojik sürdürülebilirlik konusunda farkındalığınızı artırmayı ve size bu konuda ilham vermeyi amaçladık. Şimdi daha sürdürülebilir bir dünya için hep beraber harekete geçme zamanı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekolojik sürdürülebilirliğin önemi. Dünya nüfusunun hızla artması ile insanların istek ve ihtiyaçları da artmıştır. Bu durum kaynakların aşırı tüketilmesine, yerel ve küresel düzeyde çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Oluşan çevre sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için ülkeler tarafından çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Buna uygun olarak sürdürülebilirlik fikri ilk kez Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayımladığı Ortak Geleceğimiz raporunda tartışılmıştır. Brundtland raporu olarak da bilinen bu raporda veya Ortak Geleceğimiz raporunda sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı sürdürülebilirlik olarak belirlemektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 17 amaç ve 169 hedeften oluşan, 2030 yılına kadar yerine getirilmesi gereken sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içeren Dünyamızı Dönüştürmek, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündemi kararı kabul edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma amaçları genel olarak yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, sürdürülebilir üretim ve tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar. 1. Yoksulluğa son. 2. Açlığa son. 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşam. 4. Nitelikli eğitim. 5. Kadın-erkek eşitliği. 6. Temiz su ve sanitasyon. 7. Erişilebilir ve temiz enerji. 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. 10. Eşitsizliklerin azaltılması. 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. 12. Sorumlu üretim ve tüketim. İklim eylemi. 14. Sudaki yaşam. 15. Karasal yaşam. 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar. 17. Amaçlar için ortaklıklar. Çevre sorunlarının artması ve doğal dengenin bozulması, kalkınma planlarında çevre unsurlarının da yer almasına sebep olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak 3 boyutta ele alınır. Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu, ekolojik sürdürülebilirlik olarak bilinir. Ekolojik sürdürülebilirlik, doğal kaynakların, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin dengede tutulması için büyük bir öneme sahiptir. Ekolojik sürdürülebilirlik ile kaynakların aşırı kullanımının sınırlanması hedeflenmektedir.
Toprak, atmosfer, su, sulak alanlar, ormanlar gibi doğal kaynakların korunması ve dengeli bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Doğal kaynaklar kendini yenileme hızının üzerinde kullanıldığında ekosistemdeki denge bozulur, kaynaklar tükenir ve gelecek nesillere aktarılamaz. Ekosistemlerin dengede tutulması, canlıların yaşamını sürdürebilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemlidir. Ekolojik sürdürülebilirlik ile çevre kirliliğinin önlenmesi, yenilenemez ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile atıkların oluşturduğu kirliliğin kısıtlanması ve atıkların geri dönüşümünün artırılması sağlanır. Hava, su ve toprak kirliliği, insan sağlığı ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler yapar. Çevre kirliliğinin önlenmesi, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması için gereklidir. Sonuç olarak ekolojik sürdürülebilirlik, ekolojik dengeyi korumayı amaçlayarak, ekosistemin bozulmaması için doğanın yenilenmesine fırsat verilmesini ve gelecek kuşakların çevre hakkının da gözetilmesini amaçlamaktadır. Bu kavramın benimsenmesi ve uygulanması daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir. Çevreyi korumak ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak için ekosistemi oluşturan tüm elemanların birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu ve oluşabilecek zararların hepsini etkileyeceği bilinmeli, buna göre gereken önlemler alınmalıdır. Bugün gördük ki sürdürülebilirlik bir tercih değil, bir zorunluluk. Peki o zaman kritik soru şu: bu dengeyi bozan asıl etkenler neler? Bir sonraki derste ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan durumları inceleyerek sorunun kaynağına ineceğiz.